Moskova'dan sert esen rüzgarlara baktığınızda anlayacağınız bu yaz Antalya'da da sert geçecek. Olağanüstü bir değişiklik olmazsa Ruslar geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Antalya'ya tatile bu yıl gelmeyecekler. Antalya'da turizm şu anda 40'tan fazla iş kolunu da destekliyor. Tabii turizm denince Türkiye'de de akla gelen ilk isim yeniden TÜRSAP Başkanı seçilen Başaran Ulusoy oluyor. Ulusoy da bu krizi devlet desteklerse kolayca atlatabiliriz diyenlerden. En önemli pazarlarımızdan bir tanesi Rusya. Yani birinci Almanya, ikinci Rusya, üçüncü İngiltere. Rusya ile ilişkilerimiz hem turizm açısından hem alışveriş açısından hem de manevi ve ailevi yapılardan dolayı önemli bir yer işgal ediyor. Ev alıyorlar, evlilik yapıyorlar. Neredeyse çoluk çocuk ve torun sahibi olanlar var. Dolayısıyla biz burada bir angajman kuralı uygulanmış. Kuraldan sonra iki tarafın teknik ekipleri yani askeri kanatlar otururlar. Bunu çözerler. Çözemediklerini diplomatik kanallarla çözmeye çalışırlar. Onun da bir üssü iki Cumhurbaşkanı'nın bir masada oturup bu işi çözmesidir. Yani bu husumet haline sokulmaması lazım. Ve böyle tereddütlü bir hale sokulmaması lazım. Maalesef şu anda bıçak gibi kesildi. 2013 yılında 4 milyon 269 bin kişi, 2014 yılında 4,5 milyona yaklaşan, yalnız turizm faaliyetleri olarak değil, alışverişi, çarşısı, pazarı, yiyeceği, içeceği, montu, tekstili, yani ailevi yapıları bakımından gezen, beraberce hareket eden, geliyor ailesini Seferihisar'da bırakıyoruz, dönüyor 1,5-2 ay orada kalıyor. Yani Rus'un alışkanlıkları var, Türkiye'yi de seviyorlar. Aralık, Ocak, Şubat, Mart bir yumuşama olur. Olmadığı zaman Türkiye ölecek mi? Hayır. Biz Arjantin dahil, Çin dahil, Orta Doğu pazarına yüklenmeye çalışacağız. Kuveyt, Katar, Dubai, Suudi Arabistan, Karadeniz sahili için konuşuyorum. Ve $6.000 charterlara verilen yakıt desteğinin ki dolar 70 dolardan varil 35'e düşmüştür. Yani benzin fiyatları yarı yere düştüğüne göre ben burada Sayın Başbakan'a şunu söyledim. Biz jest yapalım. Bunu 2016'nın sonuna kadar uzatalım. 6.000'i 8.000 dolar yapalım. Artı bu uyguladığımızı bizim en önemli pazarımız neresi? Avrupa Birliği. İngiltere, Kuzey Avrupa, İtalya, Güney Avrupa, Fransa, bu ülkelere de aynı charterlara verilen desteği verelim. Bunu muhakkak yapmamız lazım. Çünkü bizim 4 milyona yakın bir kaybımız olacağını hesap edersek 4 milyon bizim telafi edeceğimiz pazarlar Çin. Ama uçak yok. Hindistan büyük ama uçak yok. Japonya slot yok. Dolayısıyla bizim için önemli pazar yine Orta Doğu ve Avrupa. Evet biz 78 ülkeye turist taşıyan, 78 ülkelerinde turist bekleyen bir konumdayız. Ben moralimizi bozmamamız lazım. Çünkü hizmet kalitesini bozarsak gelecek yıllar müşterimizi kaybederiz. İşçi mi çıkartalım? 5 sene, 10 sene çalıştırmışsın, eğitmişsin, eğitilmiş eleman açığını kapatmışsın. Güzel hizmet verenleri sokakta, caddede, kumsalda yatıracak halimiz yok. Diyoruz ki biz burada sosyal güvenlik primlerinin bir yıl ötelenmesi veya bir yıl alınmaması. Bu konuda fazla da büyük getirmez. Çünkü istihdam yaratan sektör biziz. İhracatın %1.8'ini karşılayan biziz. Bütçe açığının %40.6'sını kapatan biziz. İstihdamın %6.7'sini kapatan biziz. Ve 890 bin direkt 2 milyon dolaylı şekilde işçi çalıştıran da biziz. Biz şimdi 1 milyondan 42 milyona çıktık. Her sene %5 büyüdük. Evet önemli bir pazar ama ölmeyiz. Biz hazırlıksız yakalandık. 2017'yi biz kurtarırız. 2017'de her yere saldırırız. Açığı kapatırız ve biz kaybettiğimiz kadar Rusya da kaybeder. Türkiye kaşınacak bir ülke değil ki. Türkiye okşanacak bir ülke.